Selamlar millet, ben Yoyan. Bu videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ikinci videoda hatırlarsanız cebimizde 3 nokta bilmem ne kadar para vardı. Şimdi bu videodaki amacım Brezilya'nı açmak olacak Mist'e gidip. Daha sonra Mist'e set dizip PvP atmayı düşünüyorum. Şimdi normal Brezilya'nı açmak için 50.000 puana ihtiyacımız var biliyorsunuz. Bu puanı ya etraftaki fenerleri toplayarak ya kamp dönerek ya da etraftaki boncukları taşıyarak yapabiliyorsunuz. Bu şekilde gördüğüm her lambayı, her boncuğu topluyorum. Ve kampları da dönüyorum bir yandan. Etrafta spider vesaire bulduğum zaman da spiderları çökeceğim her seferinde. Nerede olduğum önemsiz. Beleş para çünkü. Şu anda toplam puanımı ekranda görebilirsiniz. Bu şekilde bakabiliyorsunuz. Stat kısmınızı açın, aşağı indirin. Brezilya'nın puanı var orada. Şu anda boncuk taşıyorum bakın. Yeşil boncuk 3300 Brezilya'nın puanı veriyor. Afiyet bal şeker. 50.000 puana ulaştıktan sonra böyle misleri gezin. Mesela ben gezdim şu anda. Sizlere izletmedim, boş yere uğraşmayın diye. Map'in bir köşesinde şu beyaz kapıdan bulursanız bu Brezilya'na giriş demek. Şimdi Brezilya'nı açtım ben. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada toplamda Brezilya'nı açmam 0 puandan 40 dakikamın falan aldı. Haberiniz olsun. Tamamdır. Şimdi kendime Mist'te oynayabileceğim bir set dizeceğim. Bu arada param niye bir anda 3.5'dan 4 falan olur diye düşünmeyin. Geçen videoda biliyorsunuz Black Market'e itemler koymuştuk. Onlar arada sırada satılıyor. Şimdi kendime 4-4-6-3 bir set diziyorum. Cultist Robe, Aegis, Guardian Helmet, ayakkabı olarak da Royal Boost yapıyorum. Bu setin sebebi felaket defansımız oluyor ve hani ölmeden hayatta kalmaya çalışıyorum. Undead Cape aldım. Bir de Avalon Omlet alacağım. Avalon Omlet de hem defans hem de bekleme süresi veriyor. Kalkanımızla beraber defansımız çok felaket yüksek. Ayrıca hayatta kalmam için de görünmezlik iksiri alıyorum. Şimdi silah uyandırıp miste çıkacağım. Silah uyandırmak için de 3 tane sifon, 3 tane de Avalon enerji gerekiyor. Daha sonra da buradaki adama gelip silahınızı yükseltiyorsunuz. Yine bir Spider bulduk. 187k fame verdi mis gibi. Bu arada bulduğum her kaleye de girmeyi düşünüyorum yani Abbey Nightfall'a. Çünkü oralarda fame kasacağım. Eğer loot tutarsa loot toplayacağız vesaire. Bakın şu boss'tan mesela 334k fame geldi. Şu an bana en çok lazım olan şey fame aslında. Speklerimi fulllemem gerekiyor biliyorsunuz. Şimdi kalede 30 saniye kalmışız sandığa. Şöyle bir gideyim dedim. Hani bakalım duruma göre kaçarız falan. Ne göreyim? Benim setimin yüksek versiyonu. Üstüne üstlük öldüğüm garanti. Ama karşımdaki oyuncu çok kötü oynuyordu. Ayakkabıma purge atmak yerine kafalığıma purge attı. Onun sayesinde kaçtım. Eğer düzgün oynasaydı ben direkt ölüyordum burada. Yani adam hata yaptığı için itemleri kaybetmedik. Tekrardan bir spider. Spider, spider, spider. Çok fazla bütçemiz olmadığı için her aldığım loot'u getirmeyi düşünüyorum. Hani 200k, 300k demeden. Yoksa ben biraz şımarıp gidip tüm loot'la ölüyorum. O yüzden gerek yok. Silahımıza efsun basalım.
Ability damage'e 2 kere kritik geldi. O yüzden güzel bir ability damage'imiz oluyor. Üç tane de 2 tane kritik. Bayağı iyi oran arkadaşlar. Üstüne üstlük max health geldi. Bu seferki kamptan da mor sandık attı. Bundan gelen bütçeyi de direkt olarak götürmeyi düşünüyorum depoya. Damlaya damlaya göl olur beyler. Bu şekilde yavaş yavaş biriktireceğim. Şimdi Mist'teki ilk kavgamızı yapacağız. Karşımızda Dual Sword var. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Savaşı beraber izleyelim. Adamın canının az olduğunu görüyorum. Direkt WE ile girişiyorum. Herif zaten savaşa %50 HP ile başlıyor. Ama spam'im yok ya. Çok felaket kırılganım. Adam bayıltıyor az daha beni. Baksana şuna. Elimden geleni yapıyorum ama potum görünmez ikisini de, yani pot basamıyorum. Burada adam kendi damage'ini hesaplayamıyor ve Undead Cape'e giriyorum. Adamın kendi hatası yüzünden ölüyor. Bu sefer de bir şekilde yırttık diyelim. Yani 2 defa ölme tehlikesi yaşadık setle. İkisi de çok yakındı. İkisi de karşı takımın, daha doğrusu rakibin hatası yüzünden yaşıyoruz. Aldığımız loot'u da gidip bankaya koydum. Dediğim gibi loot oldukça koyacağız. Bakın, bu size hem gank tavsiyesi hem de gankten kaçmak için tavsiye olsun. Yanınızdan benim gibi böyle hani yüksek clear'lı bir adam geçtikten sonra bir de üstünde invis varsa hani %100 bunu yapar. Adamı gördükten sonra geride iniyorum. Ayakkabımı basıp görünmez iksiriyle adamın içine dalıyorum. Adam beni görmüyor ve adamın direkt dibindeyim yani. Bakın. Görüyor musun? Herifin kaçma gibi lüksü yok artık bu saatten sonra. Ayakkabım zaten yetişecek bir 15 saniye. Fakat tam saldıracakken arkasından gelen birini görüyorum. Çok felaket bir timing yiyorum burada. Ne alaka? Sen niye oradasın falan. Neyse kaçtık. Üstüne kale buldum. Hemen kaleye kaçtım ben de. Bu kaleden çok bir şey çıkmadı. O yüzden direkt sonunu gösteriyorum. Yani bitirdim burayı. Başka bir kaleye girdim. Buradan çok bir şey atmadı. Ama boss güzel attı. O yüzden boss'u göstereceğim. Mor sandık attı. Üstüne 250k fame aldım. Mis gibi. Tamamdır. Bunları da bırakalım. Toplamda 3,5 emlik bir loot'a ulaştık. Bu benim setimin toplam değeri aslında. Setin parasını çıkarttım. Bundan sonra gelen her şey kar olacak. Bu serideki ilk yüksek clear savaşım bu. Benden bayağı bir yüksek adam. Spekleri falan güzel. Ama deniyorum hani. Bir deneyelim en azından dedim. Bir yandan adamla cevap veriyorum. Bak buradaki fight aslında kötü almamışım, güzel almışım. Ama herifin her bir vuruşu böyle gülle gibi vuruyor. Bir süre sonra adama bir şey yapamıyorum. Bak o kadar saldırdım. Adam pot içti benimle aynı canda. Hani Smuggler Cape'i falan mı vardı bunu hatırlamıyorum da.
Smuggler olabilir. Neyse baktım ben dayak yiyorum. Bir reset aldım. Böyle yakıncı adamlara karşı ağacın etrafından oynarsanız adamı bir süre en azından kayıt atarsınız. Adam vakit kaybeder. Kaça kaça vurursunuz birkaç demek. Tavsiye ederim. Bakın böyle kaça kaça Q atıyorum. Ama herif çok vuruyor ya. Bir de adamın kafalarında Mercenary Hood olduğu için benim zırhımı bozabiliyor. Burada ayakkabıyı da harcadım. Ama bak. Bu golemin attığı duvar değince geri atıyor. Ama sen Flame Walker'la içinden geçebiliyorsun. Bu avantajı düşündüm o anlık bir saniyeyle ve kaçtım adamdan. Şimdi Mist sandığında başında 4-4 bir adam vardı. Ama seti 4-2 idi. Şüphelendim, şöyle omletine falan bakıyorum burada. Diyorum hani 7-0 mı giymiş harbiden falan düşünüyorum, böyle hesaplamaya çalışıyorum. Neyse diyorum, bekliyorum. Oradan geçen bir Bloodletter var, baba kafa tutmaya çalışıyor. Ben de izleyiciyim burada. Hangi özgüvenle ben buradayken birbirlerine giriyorlar bilmiyorum ama Bloodletter durumu fark edip beni attan düşürüyor. Ben de hangisi daha karlı diye bakaraktan Warbow'a karar veriyorum. Warbow'u peşliyorum. Gördüğünüz gibi gram zorlanmadan adamın ağzını burnunu patakladık. Son vuruşu da şimdi yapacağız. Adamı double atıyorum. Ölüyor. Herifin hiçbir şey kırılmıyor. Bu arada bu 4-4 Warbow hala duruyor. Eğer isteyen varsa 1.7M'ye bırakıyorum. Discord'dan veya oyun içinden bana ulaşabilirsin. Satın aldığın kısmı da videoda göstereceğim. Haberin olsun. Daha sonra bu Bloodletter'ı da kesiyoruz. Ama bak, etrafta bir tane 5-3 Flamewalker var. Bu adam beni korkutuyor. Kill alıp topukluyorum. Toplamda neredeyse 5M'ye, hatta 5M'ye de geçti bizim envanter. Çünkü 4-4 silahımız var. Buradaki Carving ile bayağı bir savaşıyoruz bu arada. 4 kez falan resetliyor adam. Ama yine de hani savaşlardan belki bir şeyler öğrenirsiniz. Size yardımcı olur diye düşünerekten savaşların hepsini göstereceğim. Herif başlangıcı öyle bir yapıyor ki beni de korkutuyor. Hani ne alaka falan oluyorum. İyi damage yiyorum. Ama zırhımı basıp pot bastığım zaman canımı fulluyorum direkt. Adam zaten anlıyor bunu. Topuklamaya başlıyor yine. Herif ne olursa olsun topukluyor ya. Hani ne yaparsak yapalım topukluyor gidiyor. Bunu öyle bir baitlemeliyiz ki yani direkt anlık kesmem lazım. Yoksa kaçıyor. Bu şekilde E skill'ime E atıyor ve tekrardan topuk.
Bakın bu seferki savaşta benim zırhımı counterlamak için W'sunu interrupt almış. Herif hani aptal falan değil yani, adam akıllı. Burada benim dediğim çalıştırıyor. Aslında peşinden gitsem, W atsam öldürebilirim. Ama böyle durumlarda genelde böyle etraftan bir kişi geliyor. Yanlışlıkla ölüyorsun falan. Uğraşmıyorum o durumlarla artık. Salıyorum direkt. Zaten bakın burada tekrardan savaşıyor benimle ve hiçbir şekilde kaçmasına izin vermeden çok rahat bir şekilde tekliyorum adamı. Yani şu kadarcık para için değmedi ama olsun. Bu sefer bir Fire bir de Life Curse takım olup benimle savaşmak istiyorlar. İlk saldırıyı ben yapmak için ayakkabımı basıp direkt olarak adamlara saldırıyorum. Sonra da kayıtlamak için kamp dışına çıkıyorum. Peşimden gelsinler, kayıtta keseyim diye. Ama herifler gelmiyor. Ben de bir süre sonra geri dönüyorum. Daha deminki Fire bak arkada farm yapıyor, görüyorsunuz. Ayakkabıyı basıp adama doğru rushlıyorum. Zaten direkt olarak %60 falan damage yiyor benden. Bu gank'i de başarıyla tamamladık. Bankaya her şeyi attık. Bakın bankamızdaki para çok güzel birikti. Üstüne üstlük 4/4'lük silahımız da var. Onu da unutmayın. Şimdi markete satılabilecek bazı itemleri aldım ben. Hani Black Market'e götürülebilecek itemler değil de böyle 4-1, 5-0, 5-1, 4-2 falan itemleri, boncukları vesaire. Düz markete gelip sell order'a veya selleyerek her şeyi sattım. Cebimizde şu anda nakit olarak 2.7 var. Üstüne üstlük sell order'a bir sürü itemimiz var. Burada bir daha bir gank denemesi yapıyorum. Kampın ortasında bekleyen bir arkadaşa direkt olarak WE atıyorum. Attan düşüyor herif. Ama spear olduğu için düz yolda kaçabiliyor ben ayakkabımı bastığım için. Sıkıntı yok. Adamın ata binmesine daha çok var. 30 saniye bekleme süresine giriyor biliyorsunuz. Şimdi ben rahatça ata biniyorum ve adamın önüne geçiyorum. Tekrardan attan düşürüyorum. Bu gank'i de başarıyla tamamlıyoruz. Buradan da bir 100k civarı para geliyor. Bu seferki rakibimiz Quarterstaff. IP'si benden yüksek ama bu adam beni attan düşürürse skill'leri kalmayacak ve kesebileceğimi biliyorum. O yüzden kendim attan düşürttüm bilerek. Daha sonra skill'leri kalmıyor ve savaşıyoruz. Burada tüm Q'larımı dodge'luyor herif. Diyorum ne oluyor, Faker'a karşı mı oynuyoruz falan. Bayağı bir geride başlıyorum aslında savaşa. Ama daha sonra tüm Q'larımı yiyor herif ve bayağı bir damage yiyor aslında. Sonra panikleyip kaçmaya başlıyor zaten. Yapabileceği başka bir şey de yok bu arada. Hani kaçmak dışında şu anda. Hiçbir şekilde zorlanmadan adamı kesiyoruz. Kendimizden yüksek olsa da en ufak bir zorlanma belirtisi göstermedik. Buradan da 900k alıyoruz. Yani daha ne diyeyim ki ben. Kendi setimizin parasını çıkarttık. Üstüne tonlarca para çıkarttık. Şu anda bu sette ölsem bile hala profitte oluyorum, öyle düşün. Ve ölmedim. Toplamda hesapta 9,5 saat oynadım. Bu ana kadar yaptığımız her şey 9,5 saat içerisinde gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi burada bir gank atacak bir tane daha adam buluyorum. Ayakkabı skillimi değişiyorum yakalayabilmek için.
Bu adam biraz ilginç bir adam bu arada. Neden olduğunu göstereceğim. Herifi attan düşürüyorum. Buraya kadar okey. Bir bakıyorum herif ağzım burnum dağıtıyor benim. Neyse deyip resetliyorum. Şımarmaya gerek yok diye. Tekrardan aynı kişiyle savaşıyoruz. Herifin susturması benim zırhımı engelliyor. Bunun sayesinde can almamı engelledi bayağı bir. Ama başka hiçbir skill kalmadı. Kaçma skill de kalmadı. O yüzden çok rahat bir şekilde kestik adamı. Ama bak ilginç olan kısım şu. Adamın profilini açacağım şimdi. Bakın. Herifin 2,5 milyon PvE fame'i var. Ama 1560 kili var. 60 milyon PvP fame'i var. Ama 2,5 milyon PvE fame'i var. Bu ne yani? Manyak mısın sen kanka? Herif slota vurmamış ya. Benden de beter. Neyse. Beyler son durumlar fena değil. Gördüğünüz gibi 3.5M var cebimde. Onun dışında bayağı adam kestim. Videolarda zaten sizlere göstermişimdir. Toplamda 22 kilimiz var. 3.5 cebimde silver var. Üstündeki itemler 4M. Üstüne üstlük markette satılacak itemler var. Yani ortalama bir mal varlığım 10M'ye ulaştı kankalar. Hesap 9. saatinde henüz. Bu şekilde ilerlersem hızlı devam edeceğimi düşünüyorum. Bakın bu arada silahın PP Fame gain'di 1 milyona yaklaştı. Afiyet bal şeker.